Merhaba, evime hoş geldiniz. İsmim Cem, endüstriyel tasarımcıyım. Burası İzmir Urla'da 500 metrekare alanda yüksekçe bir bölümde kurulmuş bir ev. Şu anda hafta sonu evi olarak tasarladığım bir ev, mobil bir ev. İleride de uzun süreli bir yaşam için planladığım bir ev. Burada ben, eşim ve 2 çocuğum beraber yaşıyoruz. Bu evi yapma sebeplerimizden bir tanesi de ailemizle beraber organik tarımla uğraşmamızdı. Kendi şu anda mevcutta oturduğumuz evimizde bunu yapmamız çok mümkün değildi. Ama bu bahçe bize bu imkanı verdi. Ev alt tabanda 9 metre, yukarıda 10,5 metreye kadar ulaşıyor. 2 katta da yüksekliğimiz 1,95. Yaklaşık 9 tonluk bir ev. Normal tiny house'lara göre çok daha ağır bir ev. Çünkü metrekare olarak da hacim olarak metreküpümüz de normal tiny house'lardan çok daha fazladır. Elektrik ve su bağlantıları da soketli bağlantılar. Bu ev yerini aldıktan yaklaşık 5 dakika sonra kullanılabilir hale geldi. 5 dakika içerisinde tekrar kaldırılıp başka bir yere götürülebilir şekilde tasarlandı. Bu bahçeyi ilk aldığımda yaptığım ilk iş buraya koyacağım tiny house ile ilgili bir araştırma yapmaktı. Yalıtımla ilgili sorduğum sorulara çok düzgün ve tatmin edici yanıtlar maalesef alamadım. Hatta bir tanesinde 2 duvar arasında 1 santimlik boşluk gördüğümde bu boşluğu ileride bir köpükle dolduracaklarını söylediler. Daha enteresan bir hikayemizde bununla ilgili bir devrilme ile ilgili bir sorun vardı bir firmaya. Firmaya sadece şunu sordum. Ben bunu aracımla ne kadar güvenli taşıyabilirim? Firma dedi ki bu devrilmez. Peki dedim bunun testi ya da raporunu tuttunuz mu, yaptınız mı? Biz geçen gün 3 kişi bindik içine. İstanbul'da dolaştık, devrilmedi dedi bana. Ben iyi bir şoför olduğumu düşünüyorum ama yine de aracımın arkasına 2 tonluk bir evi bağlayıp virajlı bir yolda gidecek kadar da cesur değilim. Maalesef çok da bir sonuca ulaşamayınca en doğrusunun kendi isteğime, kendi ihtiyaçlarıma uygun olan evi kendimin üretmesi yönünde olduğuna karar verdim. Bu evi tasarlarken bazı zevklerimden ve isteklerimden ve gereksinimlerimden ödün vermemeye çalıştım. O yüzden de evde teknolojiyi kullanarak şehir hayatındaki konforu bu hayata da taşımaya çalıştım. Çünkü o standartların altına düştüğümüz zaman biz aile olarak bundan rahatsızlık duyabilirdik. Bu da bizim bu eve gelmemizi ve ileride daha uzun süre yaşamamızı engelleyebilirdi. Evde teknolojiyi kullanarak şehir hayatındaki konforu bu hayata da taşımaya çalıştım. Burası evin mutfağı. Aslında evi mutfağın üzerine inşa ettik. Kapı girişinde ilk sizi karşılayan yer bu mutfak oluyor. Ada mutfağımızın altında, tam bu bölümün altında çamaşır, bu bölümün altında bulaşık makinemiz var. Burada bir kullanacağımız priz ünitemiz var. Mutfağın, daha doğrusu evin en renklerini belirlerken kullandığımız ürünlerinden bir tanesi de burada Senzone'nin bir davlumbaz ve fırın grubu. Bunun renklerini o kadar çok sevdik ki
Evin neredeyse bütün tasarımını yaparken öncelikle ona odaklandık. Burada 4 kişilik bir yemek bölümümüz var. Bahçede yemek yemediğimizde, soğuk havalarda biz burayı kullanıyoruz yemek yemek için. Genelde bu evde yediğimiz her şeyi bu bahçede yetiştirerek yemek haline getiriyoruz. Bu mutfak evin tam girişinde bizi yaklaşık 2,5 metreyle karşılıyor. 2,5 metreyle karşıladıktan sonra ev aslında ikiye bölünüyor. Bir de odaları birbirinden ayırdığımız için de mutfak tarafının üstünde yaklaşık 3,5 metrelik çok ferah bir alan bize oluştu. Bu da evin o klostrofobik yapısını çok değiştirdi. Bu evdeki bütün çeşmelere içilebilir su gönderiyoruz. Bu içilebilir suyu üretirken dışarı çıkan suyu da ikinci depoda saklıyoruz. İkinci depodaki suyu da bahçe sulamada, çim sulamada ve veranda yıkamada kullanıyoruz. Yani bu evde su israfı hiç yapılmıyor. Aynı zamanda evden çıkan suları da beyaz, gri ve siyah su dediğimiz 3 suyu da evin altındaki bir depoda, bir Sanhedro deposunda biriktiriyoruz. Sanhedro bir sistem. Sanhedro evin içindeki bütün bu atık suları toplayarak parçalayıp bizim arıtma sistemimize basan bir mekanizma. Ayrıca mutfakta lavabo içinde kullandığımızda bir parçalama sistemimiz var. Ve biz bunları kullanırken de bu teknolojik altyapıları birbirleriyle de haberleştiriyoruz. Evin atık sisteminde bir tıkanma var mı? Ya da evin çöp sisteminde bir tıkanma var mı? Ben de bunları uzaktan da takip edebiliyorum. Bizim burayı uzaktan da kontrol edebiliyor olmamız, görebiliyor olmamız çok önemli. Çünkü en ufak bir arızada bizim bundan haberdar olmamız ve buraya gelmemiz gerekiyor. Bu da bir süreç. Mesela banyolarda kullanılan su baskını sensörlerimiz var. Ben evde yokken herhangi bir su baskını olursa bana ve eşime uygulamadan bir uyarı geliyor. Evde bir su baskını olduğunu bildiriyor. Ve bununla beraber bizim buraya gelmemizi beklemeden de eve gelen su vanalarını otomatik olarak kapatıyor. Bu çok büyük bir konfor. Aynı zamanda da evin içinde 4 tane kameramız var. 2 tane de evin dışında kameramız var. Bu kameralar da bizim burayı uzaktan izlememize imkan sağlıyor. Bu kameralardan 2 tanesi de bahçedeki sebzelerimize yöneltilmiş durumda. Onların da uzaktan gelişimlerini, ne durumda olduklarını, rüzgar durumunu, yağmur durumunu, sulama sisteminin çalışıp çalışmadığını oradan kontrol edebiliyoruz. Bir de içeride hareket sensörlerimiz var. Hareket sensörünün amacı da içerideki bir hareketi algılaması. Daha da bir üst seviyede de dışarıda bir lazer bariyer sistemimiz var. Yani sadece eve değil, bahçeye herhangi bir giriş olduğu anda bahçenin bütün aydınlatmaları otomatik olarak açılıyor. Uygulama bana haber veriyor. Aynı zamanda da bahçenin içinde konumlandırdığımız bazı sulamaları da otomatik olarak devreye sokuyor. Bu da içeri giren kişi, izinsiz olarak içeri giren kişiye hem sesli uyarı, hem ışıklı uyarı, hem de suyla uyarı imkanı veriyor. Ben bir şehir insanıyım. Şehirde yaşıyorum, şehirde çalışıyorum. Ama şehirde yaşarken de buradan uzak kalmamam gerekiyor. O yüzden de bu tip teknolojik ürünleri bu evde kullanabildiğim ölçüde de kullanmaktan hiç çekinmedim. Bu ev için ürünleri seçerken tabii ki güncel ürünler ve teknolojik ürünler seçmeye çok özen gösterdim. Çünkü günümüz teknolojisinde kullandığımız ürünler bize aslında hayatta kolaylık sağlayıp kendimize vakit ayırmamızı sağlıyor. Olmazsa olmaz makinelerden bir tanesi de kahve makinesi. Çünkü bu ev tamamen keyif sürülmesi için tasarlanmış bir evdi. Ve bununla ilgili de Nespresso'nun bir Creatiste Pro modelini buldum. Bu makinede beni en çok etkileyen özelliklerden biri de üzerindeki dijital ekranda menüden normal bir akıllı telefon gibi
bir parmak hareketiyle aşağı yukarı hareket edebiliyorsunuz. Espresso lungo gibi kahvelerin yanı sıra sütlü tariflerden de flat white, cappuccino, latte gibi birçok kahve hazırlayabiliyorum. 3 saniyede ısınıyor ve kahvenizi hazırlamaya başlıyor. 75 saniye gibi bir sürede de 2 kişilik bir kahveyi hazırlayıp sunuma hazır hale getiriyor. Kişiye özel kahveler hazırlayabiliyorsunuz. Kişiselleştirebiliyorsunuz. Mesela benim ismimle şu anda kayıtlı kahve var. Eşimin ismine kayıtlı başka bir kahve var. Hatta çok sevdiğimiz arkadaşlarımızın adına bile kahveler var. Biz burada bu denemeleri yaptıkça herkesin beğendiği lezzetleri onun ismine burada kaydediyoruz. Ve bu bizim için aslında bir oyun haline geldi. Bu bölüm evin oturma bölümü. Bu bölüm hemen mutfağımızın yanında yer alıyor. 2,5 metre, 4 metrelik bir oturma alanımız var. Bir yatak olarak da kullanılabilir. Ama bir dinlenme koltuğu olarak da kullanılabilecek şekilde tasarladım. Altlarında çekmeceleri var ve tekerlekli bir sistem. İstediğinde çekilebiliyor. Arka yastıklar evin şekliyle beraber arka tarafa yatık duruyor. Aslında bu da ilave bir konfor sağlıyor. Bu evin iki tarafı da trapezoid olarak 105 derece. Daha doğrusu evin içinde kullanılan bütün açılar 105 derece. Bu mini alanda bir sehpamız var ve sehpanın altında da bir jüt halı var. Bunları Vivense'den aldım. Çok hızlı gönderdiler. Jüt halıyı seçmemizin sebebi de bu doğal ortama çok güzel ayak uydurmasıydı. Jüt halıyla beraber kullandığımız oturma grubunun ayakları da aynı uyumlu meşe ağacından. Ve 3 farklı renkte konsepti tamamladık. Bu oturma alanından odaya geçiş bölümünde aslında benim için evin en değerli ve bu evi yapma sebeplerimizden biri olan bölüm var. Bu bölümde bizim geleneksel tarım için biriktirdiğimiz, verim aldığımız tohumları sakladığımız bir alan var. Sadece bizim için değil, ülkemiz için de çok değerli. Bunlar ata tohumları. Bunlar büyüklerimizden bugüne kadar gelen ve bir değişime uğramamış, bir GDO taşımayan, herhangi bir hibrit olmayan tohumlar. Bu bölümden de üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkarken aslında bu evi tasarlarken bu duvarlı bölüm çocuk odası olarak tasarlanmıştı. Diğer bölüm ebeveyn odasıydı. Fakat çocuklarım o odayı daha çok sevdiler. O odanın üstteki camı onlar için daha cazip geldi. Çok küçük bir şeyle, taş kağıt makasla odaya onlar sahip oldular ve bize bu oda kaldı. O yüzden bu odadaki bu duvar fonksiyonu aslında çocukların daha güvenli olarak inip çıkmaları için yapılmıştı. Birçok küçük evde yapıldığı gibi depolama alanları olarak yine buradaki çekmeceleri kullanıyoruz. Üst katta 1.40'a 2 metrelik bir yatak tasarladım. Bu tasarımın ön tarafında bir 25 santimlik oturma alanı var. Bir gökyüzü camımız var. Gökyüzü camımız açılan bir cam değil. Onun haricinde köşede bir de oturma alanımız var. Bu oturma alanından da bütün manzarayı görebileceğiniz bir alandır. Orada oturup çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz ki eşim kitap okuyor orada sürekli. Bu odada yatak altındaki bütün alanda depolama alanı olarak tasarlandı. Bu merdivenimizin tam üzerine denk gelen yerde de bir 3 kapaklı gardırop uygulamamız var. Bütün eşyalarımız o gardıroplar içinde duruyor.
Eve girdikten sonra bizi karşılayan mutfaktan bu tarafa doğru döndüğümüzde de ikinci odamız, çocuk odası bölümüne doğru dönüyoruz. Bu koridorun sol tarafında benim çok kullandığım bir mini ofisim var. Bu mini ofis açılıp kapanabilen bir özellikte ve bütün manzaraya hakim bir durumda. Bölüme geçtiğimizde yine karşı taraftaki merdivenin bir simetrik versiyonu burada mevcut. Buranın korkuluk sisteminin tasarımını da bitirdim. Zannediyorum çok kısa bir süre içerisinde buranın korkulukları da yerine monte edilecek. Bu bölümden sol tarafıma doğru döndüğümde burada beni bir ayna karşılıyor. Aslında bu bir ayna kayar kapı. Hem boy aynası olarak kullanıyoruz hem de banyonun girişinde bizi karşılıyor. Bu kapıyı açtığımızda bizi 4.2 metrekarelik bir banyo tuvalet karşılıyor. 60'a 30 ve 60'a 60 seramikler kullanıldı. Bu seramiklerin arasında da tabii ki ürün seçerken dediğim gibi her üründe aynı titizlikle davranıyorum. Weber'in derzlerini kullandım. Çünkü doğa dostu ürünler kullanmaya dikkat ettim. Hem zararlı madde salınımı yapmayan hem düşük emisyon içerdiği belgelenmiş ürünler hem de ihtiyacınıza göre farklı ders seçenekleri var. Ben de bu evde evin konseptine uygun olarak açık gri tonunda bir ders tercih ettim. Evin altı boş. Evin altı boş olduğu için evdeki en soğuk alan taş zemin. Bizim bu taş zemini ısıtmamız gerekiyordu. Kışın soğukta tuvalete girdiğiniz zaman bu soğuk taşlara basmak çok keyif verici bir durum olmadığı için ben bu alanda bir yerden ısıtma sistemi tasarladım. Çok düşük bir elektrik sarfiyatı var. Sadece 750 wattlık bir enerjiyle bu alanı çok sıcak bir hale getirebiliyoruz. Buradan devam ettiğimizde de aslında evin tasarımından en farklı alan çocukların odası. Ve benim bu evi tasarlarken belki de en çok uğraştığım alan. Çünkü çok küçücük bir alanınız var ve bu alanda içine sığmayan 2 tane çocuğunuz var. Bunlar için bir alan yaratmanız, bir oyun alanı yaratmanız gerekiyor. Evin en keyifli, en cici bici odası. Bu ranzayı özel olarak tasarladım. Buranın yüksekliğine ve buradaki yukarıdaki cama uygun olarak tasarlandı. Bunun yüksekliği normal yükseklikten daha alçak. Alt tarafı oğlum, üst tarafı da kızım için tasarladım. Ve onların önümüzdeki 5 yıldaki boy uzamalarını tahmin ederek bir ölçü çıkarttık. Burada daha çok dışarıdan kalan vakitlerinde resim ve oyun hamuruyla vakit geçiriyorlar. Yaptıkları resimleri de burada onların bir tabelası var. Bu tabelanın üzerine asıyorlar. Burada zaten kızımın Almanca ile ilgili dersleri var. Derslerini de burada yapıyor. Oğlumun resimleri var. Burası onların özel odaları. Burada özgürler. Bu odayı istedikleri gibi dağıtıp toplayabilirler. Bütün sorumluluk onlara ait. Bu odanın anahtarı onlarda. O yüzden bu odayla ilgili hiçbir tasarrufumuz yok. Tamamen onlara bırakılmış, terk edilmiş bir oda. Duvardaki sulu boya izlerini onlar yapıştırdılar. Bu odayı böyle tasarlamak istediler. Bu iki odada da yerlerde kullanılan marin antibakteriyel halılar var ve bu halıların altında da yine elektrikli bir yerden ısıtma sistemi var. Şimdi akşam saati, bu evin en keyifli saatleri başladı. Şu anda üstünde durduğumuz veranda aslında evin büyüklüğüyle hemen hemen aynı. Aynı şase üzerinde üretildi. Verandanın 2 basamak sonra da bahçeye iniş yapıyoruz. Ve buradan bir köprü yoluyla çim alana iniş yapıyoruz. Şu anda bu gördüğümüz evin ön yüzünde yukarıda 4 metrelik bir de güneş kırıcı tentemiz var. Bu arada yukarıdaki gökyüzü camlarının temizliği için de her iki camın da yanına aşağıdan çekilmiş bir su sistemi var. Yani yukarıya çıktığınız zaman yukarıdaki camları temizlemek için yukarıda bizi bekleyen bir musluk ve hortum sistemimiz de hazır bir şekilde duruyor. Verandada Larex kullandık. 6 kişilik bir oturma takımımız var.
Diğer tarafta da 3+1'lik bir grubumuz var. O benim tasarladığım bir bahçe şöminesi. Propanla çalışan bir şömine. Üzerinde de seramik odunlar var. Şeklinin içinde bir de televizyonumuz var. Bunun yaparken karşılaştığımız zorlukta outdoor olması. Çünkü bir televizyonu outdoor'da çalıştıracağız ve dış ortamdan izole etmemiz gerekiyordu. Çok özel bir malzeme kullandık burada. Molümer kullandık. Molümerle bütün yapıyı sudan izole ettik. O yüzden şu anda bu kutu tamamen su almaz bir kutu, bir akvaryum halinde. Ve içinde televizyonumuz var. Kapattığımız zaman da tamamen güvenli bir hale geliyor. İstediğimizde de uzaktan kumandayla ya da Bluetooth'la açabiliyoruz. Evin dış yüzeyindeki paneller evin iki yanındaki açıyla birebir olarak döşendi. Yani evin iki açısı 105 derece ve yandaki paneller de 105 derece olarak döşendi. Bu döşenme bizim için teknik olarak bir zorluktu. Ama bu zorlukla ilgili birkaç tane yeni parça ürettik. O parçalarla beraber bu bütünlüğü sağladık. Zaten bakıldığı zaman o bütünlük, o güzelliği veren durum da bu panellerin evle aynı verimlilikte devam etmesi. Verandamızın üzerinde bir tane zeytin ağacımız var. Aynı zamanda verandanın ön tarafında 5 adet de gül ibrişim ağacı var ki bu ağaçlar çok güzel kırmızı çiçekleri olan ağaçlar. Şimdi bunlar biraz genç ağaçlar. Bunların büyümesini ve birbirine sarmasını bekliyoruz. Çapasız tarım yapmak için bu yatakları tercih ettik. Bu yataklardaki her bir sebze farklı bir tohumdan elde ediliyor. Şu anda bulunduğumuz mevsimden dolayı yazlık sebzelerimiz bitmek üzere ve arka taraftaki kışlık sebzelere geçiyoruz. Kışlık sebzelerde de brokoli, karnabahar, kara lahana gibi sebzelerimiz var. Onların ekimleri yeni gerçekleşti. Yaklaşık bir ay sonra onların da meyvelerini almayı planlıyoruz. Onun haricinde bahçede 26 tane meyve ağacımız var. Verandanın altını özellikle kapatmadık. Daha doğrusu evin altını hiçbir şekilde kapatmadık. Bunun sebebi de dediğim gibi biz doğanın içinde yaşıyoruz burada. Güvenlik açısından evin altında herhangi bir haşerat ya da bir hayvan var mı diye bunu görmek adına evi tamamen yüksekte yaptık. Bugün evime misafir oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yolu İzmir'e düşen herkesi kahve içmeye beklerim.